Hiçlik diye bir şey var mı? Hiçbir şey olmayan bir durumu hayal etmek istesek muhtemelen zihnimiz karanlık bir boşluk canlandıracaktır. Ancak karanlık bile bir şeydir. Karanlığın kendisidir. Boş uzay diyebileceğimiz şey de aslında bir şeydir. Sadece içinde madde veya ışık olmamasına rağmen uzayın kendisi vardır. Yani tam anlamıyla hiçbir şeyin olmadığı bir durumu tahayyül etmek neredeyse imkansız. Beynimiz var olan nesneler, alanlar ve zaman akışı ile çalışmaya programlıdır. Oysa evrenin başlangıcını anlamak için alışıldık kavramların ötesinde düşünmek gerekiyor. Evren yokken orada ne vardı? Bu soru hiçlik kavramını anlamaya çalışmamızı gerektiriyor. Ki bu kavram tanımı gereği bir şeyin yokluğudur. Ve ironik biçimde ancak bir şeylerin varlığıyla tarif edilebilir. Tarih boyunca filozoflar ve bilim insanları hiçlik konusunda kafa yordular. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış filozof Parmenides, hiçten hiçbir şey çıkmaz diyerek aslında hiçliğin var olamayacağını savunmuştur. Ona göre bir şeyden bahsedebiliyorsak, o bir şey bir şekilde var olmalıdır. Dolayısıyla ne tam anlamıyla yeni bir varlık ortaya çıkabilir, ne de mevcut bir varlık bütünüyle yok olabilir. Bu bakış açısı değişimin bir illüzyon olduğu sonucuna vardı. Aristoteles ise bu görüşe katılmamış ve pratikte değişimin gerçek olduğunu, hiçbir şey kavramına fazla takılmanın sağduyuya aykırı olacağını vurgulamıştır. Einstein'ın görelilik teorisi zamanı mutlak ve evrensel bir akış olarak değil, gözlemciye bağlı bir boyut olarak ele alır. Yani zamanın kendisi de belki Parmenides'in öngördüğü gibi temel seviyede yanıltıcı bir kavram olabilir. Fizikçiler hiçlik hakkında konuşurken aslında farklı tanımlar kullanabiliyorlar. Kimi hiçlik derken klasik bir vakumu kastediyor. Yani maddesiz ve ışımasız boş uzayı. Kimi ise yüksüz potansiyel gibi daha soyut bir hiçlik tanımı yapıyor. Peki uzaydaki tüm maddeleri, atomları, ışığı, ısıyı ortadan kaldırırsak elimizde ne kalır? Bir kutunun içindeki havayı, atomları boşalttığımızı ve kutuyu tüm ışıklardan, tüm ışınlardan, radyasyondan koruduğumuzu düşünelim. Yine de içeride tam anlamıyla hiçbir şey kalmazdı. Çünkü kütle çekimi aslında tamamen engellenemez. Bir kutuyu her türlü maddeden ve elektromanyetik etkiden arındırsanız bile kutunun içinde hala kütle çekim alanı bulunacaktır. Kütle çekimini kalkanlayacak bir örtü yoktur. Newton fiziğine göre yer çekimi kütleler arasındaki bir kuvvettir ve kütle varsa kuvvet de vardır. Einstein'ın genel göreliğinde ise iş daha da köklüdür. Mekan ve zamanın dokusu bizzat kütle çekimdir. Dolayısıyla uzay zamanı ortadan kaldırmadan yer çekimini kapatamazsınız. Öyleyse hayal gücümüzü zorlarken bir adım daha atalım. Diyelim ki tüm maddeyi, enerjiyi ve hatta uzay zamanın kendisini bile ortadan kaldırdık. Karşımızda tanımlayamadığımız anlamda bir gerçek hiçlik duruyor olsun. Bu durumda bile modern fiziğin sesini kısamazdık. Çünkü kuantum mekaniği sahneye çıkar ve der ki boş uzay aslında boş değildir. Kuantum alan teorisine göre uzayın en boş haline, enerjinin en düşük seviyesine vakum deriz. Fakat bu vakumda bile tamamıyla durgunluk olmaz. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre enerjiyi mükemmel hassasiyetle ölçemeyiz. Çok kısa bir zaman ölçeğinde boşlukta bile belirsizlik vardır. Bu boş uzayın bile taban düzeyde enerji dalgalanmalarıyla dolu olduğu anlamına gelir. Sonuç mu? Vakumda aniden parçacıklar belirip hemen yok olabilir. Nitekim kuramsal olarak hiçlik diye düşündüğümüz ortam gerçekte sürekli olarak sanal parçacık denen parçacık-antiparçacık çiftlerinin oluşup tekrar birbirini yok ettiği bir dalgalanmayla kaynar. Bir an için hiçbir şey yoktur. Ama bir bakmışsınızdır ki bir parçacık çifti ortaya çıkar, kısa bir süre sonra çarpışıp birbirini yok eder ve yine hiçbir şeye dönersiniz. Yani evrendeki her noktada boş dediğimiz uzay bile aslında tam boşluk içermez. Hiçlik kavramı uzay ve zaman dahil hiçbir şeyin mevcut olmadığı bir durumu gerektiriyor. Ancak fizik bize uzay ve zaman mevcutsa mutlak hiçliğin asla yakalanamadığını söylüyor. Boşlukta bile durmaksızın ortaya çıkıp kaybolan parçacıklar olduğu fikri bilim insanlarının kuantum köpüğü dedikleri kavrama yol açmıştır. Kuantum alan teorisine göre uzay zaman vakumu enerjideki belirsizlik nedeniyle sürekli dalgalanmalar içerir. Bu dalgalanmalar anlık parçacık ve antiparçacık çiftlerinin oluşup yok olmasına neden olabilir. Gerçekten de yapılan sayısız deney bu sanal parçacıkların dolaylı etkilerini gözlemlemiştir. Yani gündelik anlamda boşluk dediğimiz şey aslında fiziksel bir aktiviteyle doludur ve bu açıdan hiçlikten oldukça uzaktır. Bu noktada hiçlik var mıdır yok mudur sorusu felsefi bir muammaya dönüşüyor.
Belki de hiçlik kelimesi dilimizin bir tuzağıdır. Zihnimizin kavrayamadığı mutlak yokluğu isimlendirme çabamızdır. Nitekim ünlü filozof Ludwig Wittgenstein'in dediği gibi dilimizin yapısı bazen bizi yanıltır ve çözülmesi imkansız gibi görünen bilmecelere sürükler. Yine de evrenin kökenini anlamak için bu imkansız görünen hiçlik fikrini en azından kavramsal olarak ele almak zorundayız. Evren bir şekilde ortaya çıktıysa ya bir başlangıç noktası, adeta hiçbir şeyden bir şeyin türediği bir an vardı ya da belki de evren ezelden beri farklı formlarda mevcut. Şimdi bilim insanlarının büyük çoğunluğunu kabul ettiği senaryoya bakalım. Büyük patlama ile başlayan kozmosun doğuşu. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenimizin bildiğimiz haliyle doğmasına yol açan muazzam bir olay gerçekleşti. Büyük patlama. Büyük patlama bir patlama gibi etrafa madde saçan sıradan bir patlama değil, uzayın kendisinin ani ve hızlı bir genişlemesiydi. Zamanın sıfır anına kadar geri gidebildiğimizde klasik fizik yasaları bize tekillik adı verilen, hacmi sıfır fakat yoğunluğu ve sıcaklığı sonsuz bir başlangıç durumu gösteriyor. Bu tekillikte bugün bildiğimiz 4 temel kuvvet, kütle çekimi, elektromanyetik kuvvet, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler tek bir süper kuvvet şeklinde birleşmiş olabilir. Evrenin ilk anlarında madde veya atom yoktu. Sadece bir enerji çorbası ve muazzam bir yoğunluk hakimdi. Fakat tekillik kavramı fiziğin mevcut kurallarının öngörülerinin ötesinde bir durum. O yüzden o anı tam olarak tarif etmek günümüz fiziğiyle mümkün değil. Yine de tekillikten hemen sonraki dönemleri anlamaya başlayabiliyoruz. Büyük patlamanın hemen sonrasında evren inanılmaz derecede küçük bir zaman aralığında akıl almaz bir genişleme geçirdi. Kozmik enflasyon. Bu enflasyon evresi evrenin henüz saniyenin trilyonlarca kere trilyonlarda biri kadar 10⁻36 saniye yaşındayken gerçekleşti. Ve uzay bir göz açıp kapayıncaya kadar katlanarak büyüdü. Enflasyon fikri gözlemlerdeki bazı gizemleri açıklar. Mesela evrenin her tarafının neden bu kadar homojen düzgün olduğu ve uzayın neden büyük ölçeklerde geometrik olarak düz göründüğü sorularına bir cevap sunar. Eğer en başta her yer birbirine çok yakın ve termal olarak eşitlenmiş ise enflasyon bu ufak bölgeyi bir balon gibi şişirerek bugünkü devasa boyutlara taşımış olabilir. Sonuçta bugün çok uzak görünen galaksiler bile en ilk anlarda komşuydular. Enflasyon bu yakınlığı alıp uzak mesafelere yaydığı için evrenin her noktasında kozmik arka plan ışıması neredeyse aynı sıcaklıkta görünüyor. Ayrıca enflasyon uzay geometrisini büyük ölçekte düzleştirir ve evrenin kıl payı hassas dengede, yani ne tamamen içe çöken ne de sonsuza dek kontrolden çıkıp dağılan şekilde olmasını açıklamaya yardım eder. Enflasyon sona erdiğinde, ki tam olarak ne zaman bittiği belirsiz fakat yaklaşık 10⁻32 saniye civarı düşünülüyor, evren artık üzüm tanesi büyüklüğünden bile küçük bir hacimden muazzam boyutlara ulaşmıştı. Enflasyon enerjisi yeniden ısınma denen bir süreçle madde ve radyasyona dönüştü. Evren yoğun bir plazma çorbası ile doldu. Bu çorba temel parçacıklardan oluşuyordu. Kuarklar, gluonlar, elektronlar, fotonlar ve henüz birleşmemiş diğer parçacıklar. İşte bu noktadan sonrasına ait fiziksel süreçler laboratuvar deneylerimizde daha iyi anladığımız bölgelerdir. Evren genişlemeye ve soğumaya devam ettikçe temel kuvvetler adım adım ayrıştı ve madde yapı taşları ortaya çıkmaya başladı. Planck dönemi ilk anında fiziğin bildiğimiz kurallarının işlemez hale geldiği Planck zamanı ile tanımlıdır. Evren inanılmaz sıcak ve yoğundur. Kuantum kütle çekimi etkileri baskındır. 4 temel kuvvetin muhtemel yapısı, muhtemelen hepsi tek bir bileşik kuvvettir. Bu dönemin sonrasında klasik anlamda zaman ve uzay kavramlarından bahsetmeye başlayabiliriz. Büyük birleşik dönemde Planck döneminin ardından evren biraz daha genişleyip soğumuştur. Yaklaşık 10⁻29 derece sıcaklıkta güçlü nükleer kuvvet diğer kuvvetlerden ayrışır. Elektromanyetik ve zayıf nükleer kuvvet hala birleşik haldedir. Bu birleşik kuvvete elektrozayıf kuvvet diyoruz. Kuarklar ve leptonlar gibi ilk parçacıklar belirmeye başlar. Ancak henüz stabil bir madde formu yoktur. Elektrozayıf dönemde ise evren 10⁻28 Kelvin civarından soğumaya devam ederken kozmik enflasyon gerçekleşir ve sonuna doğru elektromanyetik kuvvet ile zayıf nükleer kuvvet de birbirinden ayrılır. Artık kuvvetler bildiğimiz 4 ayrı kuvvet şeklinde davranmaya başlamıştır. Evren ışığın ve çeşitli temel parçacıkların serbestçe etkileştiği bir plazma denizidir. Bu dönemin sonlarına doğru kuarklar birleşerek proton ve nötron gibi hadronları oluşturmaya başlar. Parçacık dönemine geçtiğimizde ilk saniyeler içinde fotonlar ve nötronlar ortaya çıkıyor. Saniyeler mertebesinde bu nükleonlar birleşip ilk atom çekirdeklerini, hidrojen ve helyum çekirdeklerini sentezliyor.
Evren yaklaşık birkaç dakika yaşındayken büyük patlama nükleosentezi tamamlanıyor ve hidrojen, helyum gibi hafif elementler türetilmiş oluyor. İlk 10. dakikada evrende madde ışının dengesi maddeden yana dönmeye başlıyor. Ancak ışıma fotonlar hala baskın. Evren bir ışınım çağından geçiyor. Madde plazma halinde fotonlar serbestçe dolaşsa da yüklü parçacıklarla sürekli etkileşiyor. Evren genişledikçe yoğunluk düşüyor ve yaklaşık 380 bin yıl sonrasında sıcaklık 3000 Kelvin'e kadar geriliyor. 380 bin yıl ile birkaç yüz milyon yıl arasında sıcaklık uygun seviyeye düştüğünde proton ve elektronlar birleşip ilk atomları oluşturuyor. Bunların çoğu hidrojen atomudur. Bu olaya rekombinasyon denir ve fotonlar artık serbest kalır. Evren şeffaf hale gelir. Serbest kalan bu fosil ışımayı bugün kozmik mikrodalga arka plan ışıması olarak gözlemliyoruz. Bu ışıma evrenin bebeklik döneminden kalma bir ısı haritası gibidir. Artık ışık maddeyle sürekli etkileşmeden uzayda yol alabilir hale gelmiştir. Madde için ise yeni bir dönem başlar. Yoğunluk farklılıklarının olduğu bölgelerde kütle çekimi galip gelir ve bulutları sıkıştırmaya başlar. Yaklaşık 200 ila 500 milyon yıl arasında ilk yıldızlar ve galaksiler bu sıkışan madde yığınlarından doğar. Evren karanlık çağlardan çıkar ve yıldız ışığıyla aydınlanmaya başlar. Bugün içinde bulunduğumuz yapı evresinde evren yaklaşık 13.8 milyar yaşında, dev galaksi kümeleri, yıldızlar, gezegenler ve bizler varız. Evren hala genişlemekte ve soğumaktadır. Ancak bir gün bu genişleme hikayesinin sonu gelebilir. Bilim insanları evrenin geleceği için farklı senaryolar tasarlamışlardır. Gözlemlere göre genişleme hızlanarak sürüyor. Bunun faili karanlık enerji dediğimiz gizemli bir etki. Bu böyle devam ederse uzak gelecekte galaksiler birbirinden erişilemeyecek kadar uzaklaşacak. Yıldız oluşumu duracak, mevcut yıldızlar yakıtını tüketip sönecek. Ve hatta en dayanıklı yapılar olan kara delikler bile çok uzun zaman ölçeklerinde Hawking ışımasıyla buharlaşıp yok olacak. Entropi sürekli artacak. Yani evrendeki düzen miktarı azalacak. Sonunda evren ısı ve enerjinin her yere eşitçe dağıldığı soğuk, karanlık ve hareketsiz bir boşluğa dönüşecek. Fizikte bu senaryoya ısı ölümü veya büyük donma deniyor. Her şeyin sonu mutlak karanlık ve durağanlık. Evrenin ısı ölümü kaçınılmaz sonumuz gibi görünse de bazı kozmologlar bu sondan yeni bir başlangıç doğabileceğini düşünüyor. Nobel ödüllü fizikçi Roger Penrose evrenin başlangıcı ve sonu arasındaki o büyük zıtlığın aslında birbirine dönüşebileceği sıra dışı bir model öne sürdü. Konformal döngüsel kozmoloji adı verilen bu hipoteze göre evren birbirini izleyen sonsuz döngüler halinde var oluyor. Her bir döngü, Penrose bunlara aion diyor, bir büyük patlama ile başlıyor ve trilyonlarca yıl sonra bir büyük son ile bitiyor. Fakat bu son aslında bir sonraki büyük patlamanın tohumlarını içinde barındırıyor. Nasıl mı? Bu modele göre evren aşırı genişleyip tüm madde enerjiye, ışımaya dönüştüğünde, yani her yer foton denizinden ibaret kaldığında uzay zaman ölçeği anlamsızlaşıyor. Başka bir deyişle çok büyük ve soğuk bir evren ile çok küçük ve sıcak bir tekillik arasında matematiksel bir benzerlik kurulabiliyor. Eğer evrendeki tüm parçacıklar ve kütle ortadan kalkar, sadece enerji dalgalanması kalır ise zaman ve mesafe kavramları yeniden tanımlanabilir hale geliyor. Penrose'un iddiasına göre bu durumda evren kendi sonunda adeta yeniden ölçeklenerek bir sonraki evrenin büyük patlamasına dönüşebilir. Yani büyük patlama evrenin başlangıcı olduğu kadar önceki bir evrenin de sonudur. Eğer evrenimizden önce bir ebeveyn evren var idiyse onun bazı izleri bugünkü evrenin fosil ışımalarında kalmış olabilir. Özellikle Penrose, önceki evrenin son dönemlerinde oluşan devasa kara deliklerin buharlaşmasıyla Hawking radyasyonu açığa çıkan enerjinin yeni evrene geçerken kozmik mikrodalga arka planda küçük anomalilere yol açabileceğini öne sürüyor. Bu anomaliler gökyüzündeki sıcaklık dalgalanmaları haritasında dairesel izler veya noktasal sıcaklık sapmaları şeklinde tespit edilebilir. Evrenin bebeklik döneminden kalan kozmik mikrodalga arka plan ışımasının haritasında gördüğümüz renkli desenler genel olarak çok düzgün bir yapıyı gösterir. Fakat bazı araştırmacılar bu haritada istatistiksel olarak beklenenden farklı dairesel bölgeler tespit ettiklerini rapor ettiler. Penrose'a göre bu halkasal izler önceki bir evrendeki süperkütleli kara deliklerin çarpışmalarından ve buharlaşmasından kalan hayalet izler olabilir. Bu hipoteze göre iki kara deliğin çarpışmasıyla oluşan kütle çekim dalgaları o evrenin sonundaki genişlemiş uzay zamanda dairesel izler bırakmış ve bunlar büyük patlama ile yeni evrene taşımıştır. Böylesi iddialar oldukça tartışmalıdır ve pek çok bilim insanı tarafından farklı açıklamalar getirilmektedir.
2020'de yapılan analizler Penrose'un Hawking noktaları diye adlandırdığı sıcak noktaların standart kozmoloji çerçevesinde de açıklanabilir olduğunu savundu. Yani henüz önceki evrenin kesin bir kanıtı elimizde yok. Ancak sonsuz döngülü evren fikri teorik olarak yanlışlanmadığı sürece büyük patlamanın mutlak bir başlangıç olmayabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Bu da evrenin varoluşunu hiçlik kavramı olmadan açıklayabilme umutlarımızdan biri. Eğer Penrose haklıysa evrenimiz ne bir başlangıcı olan ne de bir sonu olan kozmik bir Fenix, zümrüdü anka kuşu gibi düşünülebilir. Kendi küllerinden tekrar doğan bir döngü. Big Bang sadece bizim ayonumuzun başlangıcıydı. Bizden önce sayısız evren vardı ve bizden sonra da yeni evrenler gelecek. Bu fikirde hiçliğe gerek yok. Çünkü evren her zaman bir önceki döngünün mirasıyla başlıyor. Elbette bu muazzam döngüsel zaman anlayışı ispatlanmayı bekleyen cesur bir tahmin. Peki ya bu teori yanlışsa? O zaman belki de evrenimiz tek seferlik bir büyük patlama ile başladı ve sonsuza dek ya da sonlu bir sürede genişleyip donuk bir sessizlikte sona erecek. Belki de bizim evrenimiz biricik ve hiçlikten doğdu. Ondan sonra da bir daha hiçbir şey gelmeyecek. Ya da tamamen farklı bir senaryo, belki evren sürekli genişlemenin ardından kendi kütle çekiminde yenilip yeniden çökecek ve ardından büyük çöküşüyle küçülerek tekrar tekilliğe dönüp ikinci bir büyük patlama yapacak. Bilim bu uç fikirlerin hangisi doğruysa henüz bilinmiyor, fakat hepsinin ortak noktası büyük patlama hadisesinin bir şekilde öncesine dair bir şeyler düşünebilmemize izin vermeleri. Eskiden büyük patlama öncesinde ne vardı sorusu anlamsız sayılırdı. Çünkü zamanın ve mekanın başlangıcı orası kabul edilirdi. Şimdi ise ihtimallerimiz var. Belki bir önceki evren, belki bir kuantum dalgalanma, belki de bambaşka bir açıklama. Evrenin başlangıcı ve hiçlik meselesini anlamak bizi fiziğin en derin sorularına götürüyor. Her şeyin kökenini açıklayacak tek bir teori olabilir mi? Yıllardır fizikçiler her şeyin teorisi diye tabir edilen doğadaki tüm kuvvetleri ve parçacıkları tek bir çatı altında birleştirecek bir kuramın peşindeler. Böyle bir teori kuantum mekaniğinin mikroskopik dünyasını genel göreliğin kozmik ölçekleriyle uyumlu hale getirmeli. Ki bu iki alan mevcut bilgilerimize göre birbirine pek de uyum göstermez. Her şeyin teorisi adaylarından biri sicim teorisidir. Sicim teorisi maddeyi oluşturan unsurların nokta parçacıklar değil, titreşen ufak sicimler olduğunu öne sürer. Bu teorideki matematik ancak 10 uzay zaman boyutunda tutarlı oluyor. Bu yüzden sicim teorisi bizim deneyimleyebildiğimiz 4 boyutlu evreni ekstra boyutların varlığıyla açıklamaya çalışıyor. Farklı titreşim modları farklı parçacıklara karşılık geliyor. Böylece tüm parçacık ve kuvvetler aynı özün varyasyonları olarak birleşebiliyor. Sicim teorisi güçlü bir matematiksel çerçeve sunsa da henüz deneysel bir kanıt sağlayabilmiş değil. Yine de kuantum mekaniğiyle göreliliği aynı potada eritebileceğimize dair umutlar veriyor. Tüm bu çabaların arkasında yatan temel motivasyon insanlığın en kadim sorularından bazılarına yanıt bulmak. Uzay ve zaman nedir? Neden varlar? Evren neden var? Nasıl oldu da var oldu? Eğer bir gün her şeyin teorisine ulaşırsak belki bu soruların net cevaplarını alabileceğiz. Evrenimiz çoklu evrenler denizinde bir kabarcık ya da belki bir simülasyon. Şu an için bu soruların cevapları belirsizliğini koruyor. En başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Hiçlikten bir evren çıkabilir mi? Bugün geldiğimiz noktada bilim, hiçlik kavramının sandığımızdan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Mutlak hiçlik belki de var olmayacak bir durum. En azından fizik yasaları altında. Evrenin başlangıcı konusunda ise iki ana yaklaşım beliriyor. Ya evren gerçekten bir başlangıca sahip ve öncesinde hiçlik vardı, nasıl tanımlarsak tanımlayalım, ya da evren zaten sonsuz bir döngünün parçası ve her başlangıç bir önceki sonun devamı. Hangi seçenek doğru olursa olsun aslında her ikisi de insan zihnini zorlayan derinlikte. Şu anki bilgilerimizle büyük patlamanın kesinlikle olduğunu biliyoruz. Evrenimiz çok sıcak ve yoğun bir başlangıçtan genişleyerek bugünkü haline ulaştı. Ancak büyük patlamanın neden ya da nasıl gerçekleştiği sorusu halen açık bir muamma. Belki gelecekte daha fazla kozmik ipucu bulacağız veya kuantum kütle çekimi teorileri geliştireceğiz. Belki de evrenin başlangıcına dair köklü bir kavrayış kazanıp hiçlik paradoksunu çözeceğiz. Evren gerçek mi yoksa her şey beynimizin ürettiği bir hikaye mi? Bu bambaşka bir tartışma konusu. Hatta bunu sorgulayanlar bile var. Fakat tek bir gerçek açık. Buradayız ve evrene dair sorular sorabiliyoruz. Bu soruların peşinden gitmek hem bilimsel hem felsefi olarak ufkumuzu genişletiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evren gerçekten hiçten çıkmış olabilir mi? Yoksa hep vardı da şekil mi değiştirdi? Zamanın başlangıcı var mı? Yoksa zaman da bizim algımızın bir ürünü mü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Unutmayın,
Bugün imkansız görünen bir fikrin yarının gerçeği olması işten bile değildir. Bilimle ve merakla kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.